Ben böyle küçük bulmacalar yaratıyorum aslında biraz. İzleyiciye istediğim dozda veriyorum ve insanların bu bulmacanın içerisinde dolaşmalarını izlemek beni gerçekten çok mutlu ediyor ve bana heyecan veriyor. Çünkü karikatürü anlamak, oradaki küçük detayları fark etmek de bence bir yeti. Aslında benim bu hikayem resimle başlıyor. Gazetelerde, dergilerde resim dışında daha başka şeyler görmeye başladım. İsmini merak ettim, yani bu çalışmaların adı nedir? Anneme babama sordum ve onlar da şey dediler, yani bu karikatür çizmek ister misin sen de? İçinde biraz yani mizah olduğunu fark ettim. Tabii ben de Akşehirli olduğum için, Nasrettin Hoca'nın torunu olduğum için diyeyim, beni kendine çekti. Karikatür ve resim çocukluktan başlayan tutku belki de. Futbol da aynı şekildeydi benim için. Benim İtalya'ya karşı duymuş olduğum sevginin temelinde de aslında futbol var. Dağdan çıkan böyle bir kaynak suyu vardır ya, hani saftır, temizdir, böyle dağdan aşağıya doğru akar. Gerçekten o saflığı, temizliği gösterebileceği bir havza arar belki de kendisi. Yani oraya dolar çıkar, oradan dolar çıkar, ne bileyim, dener yani orayı. Benim için futbol tutkusu böyleydi. Yani bu tutkumu acaba hangi kulüp, hangi takım, hangi renk şeklinde böyle bir düşüncem vardı yani. Yani ben bu kadar çok tutku duyuyorum ama futbola, yani bir takım tutmam gerekiyor. Statları, işte renkleri, futbolcuları hepsini böyle tek tek detaylı bir şekilde böyle incelerdim, bakardım. Ben hep şehirleri statlara göre öğrendim. Gittiğim her şehri. Mimar Sinan seçmemdeki sebeplerden bir tanesi de İnönü Stadı'na yakın olması. Yani biraz çocukça bir düşünce ama hani futbol tutkumun derecesini anlatmak adına bence bu önemli. 1990 yılıydı, yanlış hatırlamıyorsam, İtalya 90. Televizyonda bir futbol takımı vardı orada, farklıydı diğerlerinden. Ben mavi rengi de çok severim. Bir baktım İtalya. Bu takımın kalecisi kim? Ben de kaleciyim o zamanlar, mahalle maçlarında. İşte babam dedi Zenga dedi, işte nerenin kalecisi bu, işte Inter'de oynuyor aynı zamanda. Benim orada futbola, İtalya'ya, işte Inter'e karşı belki de duyduğum sevginin, tutkunun bir başlangıcı oldu bu. Sonrasında İstanbul'dayken de ben Inter'in maçlarına geliyordum, bir günlüğüne, 2 günlüğüne, sadece maç için. Bu gerçekten bir delilikti. Bu forma ilk aldığım forma, Inter forması. 2015 senesinde de İtalya'ya taşındık eşimle birlikte. Bu forma benim için çok değerli. 2010 yılında Inter bu formayla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Ve güncel dünyada, Türkiye'de olan futbol üzerine olan gündemi çizmeye başladım. Futbol üzerine çizdiğiniz için taraftar baskısı oluyor üzerinizde. O takıma çizdin, bize çizmedin
gibi. Bu tehlikeyi fark ettim ve dedim ki yani ben kendi bildiğimi yapmak zorundayım. Fark edilmem çok uzun zaman almadı. Türkiye'den birisinin gelip İtalya futbolunu bu kadar içindeymiş gibi, yani yıllardır içindeymiş gibi eleştirmesi veya gündemi takip etmesi gerçekten onlara ilginç geldi. Senaryoyu oluşturmak zor oluyor tabii ki, en zor kısmı. Gözümün önünde böyle bir sanki görünmez bir ekran ve bu ekranda ben o çizimi oluşturuyorum ve o çizimi kağıda dökmek için artık kağıtla bir takım bir mücadeleye giriyorum gibi bir duygu olarak aktarabilirim bunu. Taraftarlık başka bir şey. Yani televizyonda veya statta maç izlerken beni tanıyamazsınız. Yani ben orada bir taraftarım. Ama eve gelip burada veya masamda bu çizimimi yaparken benim için aslında o esnada renklerin ve takımların bir önemi kalmıyor. Sanatçıların bir takım güçleri var veya her insanın bir gücü var. Bu güçleri kötüye kullanmak benim tarzım değil. Oddio! Oddio! İlk olarak bu olayı ben televizyonda gördüm. Dedim ki herhalde kullanılmayan bir köprüde hasar oldu. Sonrasında ben haberleri okudukça, gördükçe ve o sırada insanların oradan geçiyor olduğunu öğrenince kendimi çok kötü hissettim. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Futbolla da birleştirmek istedim bu olayı ama bir taraftan da farklı düşüncedeki, farklı fikirdeki, farklı bakış açılarındaki insanların böyle durumlarda birleşerek, bir araya gelerek, kenetlenerek açılan yaranın kapatılmasını sağlayabileceğini düşündüm. Genoa ve Sampdoria bu şehrin iki ayrı takımı. Bunları birbirlerine kenetleyerek, yani köprünün boş kalan alanını kollarıyla birleştirerek sanki oradan bir artık köprünün devamlılığını sağlayabileceklerini gösteren iki kulübün formalarını metafor olarak kullanarak böyle bir mesaj vermek istedim. İki ezeli rakibin bile böyle bir olay karşısında birbirleriyle omuz omuza verip bir şehri tekrar yaşamış olduğu bu kötü durumdan çıkarabileceğini resmettim. Corriere dello Sport'tan aradılar ve çizimimi baş sayfaya basmak istediklerini söylediler. Tarihi zor bir andı. Ertesi günü zor bekledim. Baş sayfada çizimimi görmek gerçekten beni çok hem duygulandırdı hem mutlu etti. Bir Türk gelip burada bir İtalya ile alakalı herhangi bir olayı nasıl bu kadar içten ve ukdeli bir şekilde çizebiliyor? Her gün stada gittiğim zaman aynı heyecanı yaşıyorum hala. Umarım o heyecan devam eder. Yani tek korkum o. Yani ilerleyen zamanlarda artık bu benim için sıradan bir şey olmasından aslında çekiniyorum. İtalya'da bir spor gazetesinde günlük futbol çizimleri, karikatürleri yapan birisi olarak burada çalışmalarıma devam etmek olabilir hayalim.